Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu gece sizinle beraber aklınızdaki kişi bu gece size neler söylemek isterdi ve ilişkinizle ilgili neler düşünüyor, bunları öğreneceğiz. İlahi Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi ilişkinizle ilgili ve sizinle ilgili neler düşünüyor, bunlara bakalım. Daha sonrasında neler söylemek istediğini soralım. Şimdi ortak enerjiyi Uranüs olarak geldi. Özgürlük sevgisi, kendi yoluna gitmek, hafif gerginlik, abartma eğilimi ve tutarsızlık. Ortak enerjide biraz enerjilerin değişken olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Şu an enerjisine baktığımızda bu ilişki içerisinde biraz gerginliklerin olduğunu ve bu gerginlikle beraber yolların ayrılma noktasında olduğunu söyleyen, düşünen bir aklınızdaki kişi var. Ezme kartıyla elde edilen güç veya daha sonra elde edilen bir gücü kötüye kullanma, yanlış işlere bulaşmak, kendinden güçsüz birini ezmek dedi. Şimdi enerjisel olarak baktığımızda bazı karmaşalardan geçmiş olabilir aranızdaki ilişki. Birbirinize karşı biraz böyle yorucu enerjilere geçmiş olabilirsiniz. Bir taraf kendini daha güçlü hisseden taraf, daha doğrusu. Diğer tarafı ezmeye çalışan bir durumun içerisinde kalmış olabilir. Burası birazcık şey diyebiliriz. Genel olarak bu ilişki içerisinde birazcık yorucu enerjilerden geçtiğinizi düşünen ve söyleyen bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Bu enerji böyle yoğun olarak geliyor. Yani bir taraf burada daha güçlü, belki psikolojik olarak, belki diğer tarafın yapmış olduğu bir hata olabilir. Bu durumdan dolayı diğer tarafı zorlayan bir enerji ortaya çıkarmış diyebilirim. Şimdi iletişimle ilgili sorunlarınız olabilir. İletişim kuramıyor olabilirsiniz. Engelli olabilirsiniz. Birbirinizi engellemiş olabilirsiniz. Buraya baktığımızda biraz enerji olarak iletişimle ilgili sorunların olduğunu, sanki iki tarafında yeni bir yön bulmak istediği, yeni bir yöne doğru gitmek istediği bir sürecin içerisinden geçtiğinizi söyleyebiliriz. İletişimin az olması da bu durumu tetikliyor olabilir. Taraflar, iki tarafında karşılıklı olarak diğer tarafın yeni bir yöne doğru gittiğini düşünen bir enerjide olabilir. Şimdi Asa onlusuyla beraber, evet, bu ilişki içerisinde yaşanan bu sıkıntılı durumla beraber arkaya dönüp gitme, ciddi şekilde yorulma, zorlanma enerjilerinin aktif olduğu ortada, derin bir üzüntü enerjisi var. Şimdi bu noktada sanki taraflardan, iki tarafta daha doğrusu, bugün çok taraflardan diyorum. Şimdi aslında ortak enerjide iki tarafta kendi isteği doğrultusunda yönleri, yolları ayırdı gibi görünüyor. Ama burada daha çok yaşanan sıkıntılı durumlardan kaynaklı özellikle biraz burada şey gibi bir taraf kendini daha yukarıya çıkarabilmek adına, daha haklı gösterebilmek adına zorlayıcı bazı durumlar ortaya çıkarmış olabilir. Ama ortak enerjide iletişimin az olduğu, iki tarafında yeni bir yol, yeni bir yön belirlemeye çalıştı ama bunun içerisinde de derin bir üzüntü ve sıkıntı duyduğu bir sürecin içerisinde. Böyle görüyor. Kendisini nasıl görüyor bu ilişki içerisinde? Pes etme noktasına gelmek, bununla sınanmak, mütevazi bir yaşam tarzı, ruhsal derinlik, felsefik yaklaşımlar dedi. Şimdi burada artık bazı şeyleri kabul etme aşamasına doğru geçmiş diyebilirim. Artık bir şeyler düzelmez dedi. O iki tarafında kendi yoluna gitme enerjisinin kendisinde olduğunu da söylüyor aklınızdaki kişi. Burada da onu aktarıyor. Şimdi destek kartıyla desteğe ihtiyaç duyulduğu zaman aileden veya bilinmeyen birinden gelen destek değerli olduğunun bilincine varmak, kendini benimsemek. Yakut, haberleşme ve aşıklar. Burada şöyle söyleyebilirim. Aslında ne kadar pes etme noktasına geldiğini söylese de tutku ve aşk enerjisinin yüksek olduğu bir durumun içerisinde Yakut kartı bize gerçek aşktan ve tutkulardan bahseder. Bu noktada haberleşme isteği burada da var diyebilirim. Yani buradaki o haberleşemiyoruz durumu aslında aklınızdaki kişinin belki kendi engel koyduğu, belki siz koyduğunuz, hiç fark etmiyor. Burada her ne olduysa, kim engel koyduysa ya da iletişimi kim zorluyor olursa olsun bir taraftan da istiyorum, haberleşmek istiyorum, haber almak istiyorum
konuşmak istiyorum dediği bir durumun içerisinde olduğunu söylüyor. Aşıklar kartı geldi zaten. Bu ilişkiyle ilgili bakış açısına baktığımızda aslında aklınızdaki kişi bu ilişkide gerçekten tutku ve aşkı hissettiği bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Yani genel olarak bu ilişkide gerçek aşkı bulduğunu ve tutkuyu hissettiğini söyleyen bir enerji de geliyor. Sadece burada yaşanılan sıkıntılı durumlardan kaynaklı birazcık böyle zorlayıcı bir enerjinin olduğunu ve artık yavaş yavaş ümidini yitirmek üzere olduğunu söyleyen bir aklınızdaki kişi var. Sizi nasıl görüyor dediğimizde taviz vermemek, takdir toplamak, saygınlık kazanmak, tahammül seviyesinin düşük olması, sürpriz kartıyla eğlence dolu bir süreç, keyifli geçen zaman, sürpriz doğum günü hazırlıkları dedi. Şimdi bu noktada sizin daha çok böyle yüz vermeyen taraf diyeceğim. Belki güzel bir tabir olmayacak ama karşı taraftan daha böyle mutlu olduğunuz, uzaktan bakıldığında mutlu olduğunuz, hayatınızda bir şeyleri yoluna koymaya başladığınızda düşünen bir aklınızdaki kişi var. Taviz vermediğiniz, daha çok mutlu ve huzurlu olduğunuz bir sürecin içerisinde olduğunuzu düşünüyor aklınızdaki kişi. Uzaktan sizi böyle görüyor. Ev kartıyla beraber daha çok ailenize, yuvanıza, işte sorumluluklarınızın olduğu kişilere doğru yöneldiğiniz bir sürecin içerisinde olduğunuzu, ciddi bazı yıkımları gerçekleştirdiğinizde hayatınızda, özellikle kendi karanlık taraflarınızla yüzleştiğinizde, burada almanız gereken dersleri aldığınızı ve teslimiyete doğru geçtiğinizde artık yaşanılan her durumun neyi neden yaşadığınızın farkına vardığınız ve daha çok bunları hallettiğinizi düşünen bir aklınızdaki kişi var. Burası güzel geldi. Yani burada açıkçası sizin genel olarak ilişkide iki tarafta bir yön belirleme isteği içerisinde ama kendisinin bakış açısı, yani ben de istiyorum ama çok da istemiyorum dediği ama sizin bunu çok net istediğinizi düşünen bir aklınızdaki kişi var. Para prensi geldi, tılsım prensi. Çözülemeyen sorunların çözülmesinden bahseder. Aklınızdaki kişi genel olarak sizin daha çok böyle aileye, yuvaya döndüğünüz, kendi iç dünyanızla yüzleştiğiniz ve buradaki çözmek istediğiniz sorunları çözmeye başladığınız bir süreçte olduğunuzu düşünüyor. Çok güzel geldi. Kendisi bu ilişkiyle ilgili yorumlar yaparken sizin daha çok kendi hayatınızla ilgili daha farklı bir bakış açısına geçtiğinizi düşünen bir aklınızdaki kişi var. Şimdi devam edelim. Neler söylemek ister? Evet, bu ilişkinin içerisinde ciddi şekilde tutku enerjisinin hakim olduğunu, tutku ve aşkın ortak enerji olduğunu söyleyen bir aklınızdaki kişi var. Kendisinin daha çok böyle kurnaz enerjilerde olduğunu bu ilişki içerisinde, daha çok böyle kendi isteklerini, arzularını gerçekleştirebilmek adına ya da kendini haklı çıkarabilmek adına kurnazlıklar yapan bir durumun içerisinde olduğunu, bu ilişki içerisinde en çok da acı çeken tarafında siz olduğunuzu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Samyeli kartı, Afyon kartı, Abonos. Evet. Yani şöyle söyleyebilirim. Aslında ortak enerjide yüz yüze gelinirse birçok şeyin ortadan, birçok sorunun ortadan kalkacağını düşünen bir aklınızdaki kişi var. Size karşı farklı bir çekim hissediyor. Afyon kartı bağımlılıklardan bahseder. İstemsizce çekilme enerjisinden bahseder bize. Kendisinin böyle ciddi bir bağımlılık enerjisi size karşı çalıştırdığını söyleyebiliriz. Buradaki durum biraz korkak bir enerji var ama ne kadar tutkudan bahsetse, aşktan bahsetse de biraz sanki enerjileri harekete geçmekle ilgili sorunları olduğunu söylüyor diyebilirim. Yani daha çok böyle istiyorum, düşünüyorum aşamasında kalan, eyleme, faaliyete geçemeyen biri olarak geliyor. Şimdi size karşı bakış açısında sizin aslında bu ilişki içerisinde derin üzüntü ve sıkıntılardan geçtiğinizde ve ciddi yorulduğunuzu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Ve bu yorgunluğun aslında bir bakıma ilişkinizdeki şu anki net tavrınızı oluşturduğunu düşünüyor diyebilirim. Devam edelim. Asa ikilisi. Kupa üçlüsü. Para yedirisi. Şimdi bu ilişki içerisinde bir tarafın tamamen kalpten bu ilişkiye kendini veremediği, bazı sorunlarla daha çok böyle mücadele etmek durumunda zorunda kaldığını söyleyen bir aklınızdaki kişi var. Aslında birçok şey yapılabilecekken, yeni adımlar atılabilecekken, korkulardan kaynaklı, bilinçaltı korkularından kaynaklı o güvenli alanda kalma isteğiyle burada
çok da böyle eyleme geçilemeyen, sürekli bir ikilemin yaşandığı bir ilişki yapısının ortaya çıktığını söylüyor. Kendisiyle ilgili de kupa üçlüsü. Buraya bir kart alacağım ama bu ilişki içerisinde daha çok böyle kendini kalpten bu ilişkiye veremeyen taraf kendisi olarak söylüyor diyebilirim. Çünkü kupa üçlüsü üçüncü kişilerin dahil olmasından bahseder. Aile olabilir, iş hayatı olabilir, işte partner olabilir vesaire vesaire. Burada hayatından çıkarması gereken kişilerle ilgili net tavırlar alamayan bir aklınızdaki kişi var. Bu şekilde aktarıyor ve sizin de bu ilişki içerisinde aslında çok fazla emek verdiğiniz ama bu emeklerin karşılığını alamadığınızı düşünen bir aklınızdaki kişi var. Evet. İki tarafında ciddi bir yalnızlık içerisinde olduğunu söyleyen bir aklınızdaki kişi var. İki taraf da kendi iç dünyasına doğru çekilmiş ve kendini anlamaya, kendi duygularını fark etmeye çalıştığı bir durumun içerisinde. Kupa ikilisiyle aslında kalpte aşkı ve sevgiyi hisseden bir enerjide çok fazla nasıl diyeyim, ikiz, alev ya da ruh eşi gibi kartlar geldi. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, çok fazla duygu ve aşkı anlatan kartlar geldi aklınızdaki kişinin kartları. Burada daha çok böyle ne kadar çok duyguyu aktarsa da sanki içte çok duygusu var, çok böyle beslediği şey var ama dışarıya bunu yansıtamayan bir enerji olarak geliyor ve o yüzden de bu tarafı birazcık böyle bu enerjiyi daha doğrusu kilitleyen taraf kendisi gibi geliyor. Şimdi sizinle ilgili Asa Şövalyesi, Değnek Şövalyesi bize sabırsızlıklardan bahseder, fırtınalı dönemlerden ve arzulanan ilişkinin başlaması ile ilgili isteklerden ve arzulardan bahseder. Burada sizin aslında bir zamana kadar çok fazla sabrettiğiniz ama artık sabrınızın sonuna geldiğinizi söyleyen bir aklınızdaki kişi var. Yani çözülmesi gereken sorunları çözülmemesi, verdiğiniz emeklerin karşılığını alamamaktan kaynaklı artık ciddi bir sabırsızlık sürecinin içerisinde olduğunuzu düşünüyor aklınızdaki kişi. Şimdi genele baktığımızda burada aklınızdaki kişi daha çok böyle evet yollar ayrılma aşamasında ama işte belki de düzelebilir dediği, kendi tarafından bakıldığında bir şeylerin hala bir umudunun olduğunu söyleyebiliriz ama sizin açınızdan baktığında sanki sizin bu ilişkiyi bitirdiğinizi, artık çok da bu ilişkinin içerisinde olmak istemediğinizi düşünen bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Şimdi konuşturma kartları alacağım. Uzun zamandır kehanet kartlarından mesaj almamıştık. Kehanet kartlarından da mesaj alacağım. Şaman kartlarından sistem size hangi bilgiyi aktarır bunu soralım bu gece. Ve aklınızdaki kişi karşınızda olsaydı bu gece size neler söylerdi? Fark ettim ki kimseyle asla bu kadar gerçek bir bağım olmayacak. Çünkü sen daha önce tanıdığım herkesten farklısın dedi. Kalbim aklımın açıklayamadığı şeyleri biliyor dedi. Birlikteliğimiz bu evrendeki iki varlığın deneyimleyebileceği en güçlü, en derin ve en saf sevgi şeklidir dedi. 3 kart daha alalım. Seni çok merak ediyorum dedi. Korktuğum için her şeyden kaçıyorum. Kimse senin gibi olmayacak. Bundan o kadar eminim ki dedi. Genel olarak aslında ciddi bir özlem ve tekrar yani daha doğrusu kavuşma isteği içerisinde olan bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Sistem size hangi mesajları verir buna bakalım. Şaman kartı bize hangi mesajı verir? Orta Dünya kartı geldi. Düz geldi. Bize davet mesajını veriyor. Orta Dünya kartının öz bilgisi, Orta Dünya günlük gerçekliğin dünyası ve canlıların oyun alanıdır. Her şeyin varlık kazandığı şimdiki andır. Oysa Orta Dünya sadece geçmiş ile değil, gelecekle de yaratılmıştır ve görünmez alemlerin aynasıdır. Orta Dünya'da işler yolunda olduğunda gökyüzü ve yeryüzü her şeyi destekler. Ancak işler yolunda gitmediğinde gökyüzü ve yeryüzü yoluna getirmeyi bilir dedi. Size gelen mesajda davet mesajı. Orta Dünya girişim yapmanız için koşullar uygun olduğunda ortaya çıkar. Tereddüt etmeyin. Gökyüzü ve yeryüzü size gülümserken ilerleyin. Doğru zaman şimdi. Bu yüzden çabuk olun. Ancak tedbiri de elden bırakmayın. Dünya sizin oyun alanınızdır. Başka zaman gerçekleştirmek için büyük çaba göstermeniz gereken şeyler şu anda kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Evet, şu an doğru zaman dedi sistem size.
Hangi konuda ilerlemek, hangi konuda hayatınızda değişiklikler yapmak istiyorsanız size çok güzel kapıların açıldığının bilgisini veriyor. Özellikle hayatınızda ve bu ilişkiyle ilgili gerçekten yeni bir yöne gitmek istiyor musunuz? Yeni bir başlangıç yapmak istiyor musunuz? Ya da bu kişiyi gerçekten hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? Belki de buna karar vermeniz gereken aşamadasınız. Bu videoyu izliyorsanız hala bir kalbinizin bir tarafında acabalar kalmıştır. Onunla ilgili bilgi almak istiyorsanız hala enerjisel olarak bağınız devam ediyordur. Ama burada bu enerjisel bağın devam etmiş olması bu kişiyle devam edeceğiniz anlamına gelmiyor. Burada gerçekten bu kişiyi neden hayatınızda çektiğinizde, neden bu ilişki içerisinde olduğunuzu ve size en çok hissettirdiği duygulara odaklanmanızda fayda var. Bazı ilişkiler kişiye mutluluğu hissettirirken bazı ilişkilerde kendi iç dünyasındaki yalnızlığı, ilişki içerisinde yalnız kalarak o yalnızlığı fark eder, hisseder, değersizliği hisseder. Sizde hangi duyguyu hissettiriyor bu ilişki? En çok hangi duyguların içerisinden geçiyorsunuz? O tarafa bakmanızda fayda var. Sizi mutlu etmeyen, huzursuz eden, kalbinizde küçücük böyle bir rahatsızlık, vicdani durum ya da kötü bir enerji hissettiriyorsa orada durup güzel bir şekilde düşünmeniz gerektiğini söyler bize kalbimiz, sistem. Bu gecenin mesajı da onu kendine aşık et dedi. Önce kendini sev, Allah'a şükret, o seni yarattı. Sen özelsin. Allah sana ruhundan üfledi. Onun sana aşık olması için sende olan tüm güzellikleri not al. İkiniz de pembe bir ışık balonuna al ve bu balonu sonra kalbine göm. Olumlamada sen ve ben aşkın ta kendisiyiz biz. Bu her şey için geçerli. Sanırım en net söyleyebileceğim şey önce kendini sev. Kendinizi sevdiğiniz takdirde, kendinize değer verdiğiniz takdirde, kendinizi güzel ya da yakışıklı bulduğunuz takdirde etrafınızdaki insanlar da enerjiniz değişeceği için etrafınızdaki insanlar da sizin öyle olduğunuzun farkına varmaya başladığı bir enerji durumunun içerisine giriyor. O yüzden siz nasıl olmak istiyorsanız, ne yaşamak istiyorsanız önce kendi hayatınızda bunu gerçekleştirmeniz, o enerjilere gelmeniz gerekiyor. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.